Herkese merhaba. Bugün sizlere kıymalı karnabahar yemeği tarifini vereceğim. Detaylarıyla, ölçüleriyle ve tüm püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Bu yemeği yaptığınız zaman tam kıvamında, tam ölçüsünde harika bir lezzet alacaksınız. Daha önce karnabahar yemeği yapmamış olanlarınız da olabilir aranızda. Mutfağa yeni girmiş olur, öğrenci olur, bekar olur, tek yaşıyor olur. Onlara da faydası olacak. Çok kolay, pratik bir tariftir. Tenceremiz de şu anda pişti. Başlamadan önce de şöyle size onu da göstermek isterim. Dumanı da üzerinde gördüğünüz gibi. Hem kolay hem de gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Hazırsanız hadi başlayalım. Marketten şöyle bir karnabahar aldım. Güzelce yıkadım. Şimdi bunu da böleceğim. Zaten kendi şöyle bir böldüğünüz zaman hemen de dağılıyor. Büyük büyük açıkçası ayırıyorum ben. Bakın şu şekilde saplarını tabii ki alacağım. Şöyle büyük büyük ayırırsanız çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Çok fazla parçalamayacağım yani. Tencereye de dizerken de büyük bir de rahatlık olacak. Tencereye koyarken de büyük bir rahatlık oluyor. Güzelce de hepsini tek tek yıkayacağım. Biraz da suda bekletiyorum. Bir adet soğan kullanacağım. Ben mor soğanı tercih ediyorum. Yemeklere daha güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum. 3 diş de sarımsak kullanacağım. Bir adet de havuç kullanacağım. Havucumuzu da şöyle kabuklarını bir soyalım. Havuçlarımı da halka halka doğruyorum. Gelişi güzel doğruyorum, yani öyle şey değil. 3 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. 3 yemek kaşığı da zeytinyağı. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Ya da tereyağı koymayıp sadece ayçiçek yağı da ile de yapabilirsiniz. 1 adet soğanımı önce kavuruyorum. Soğanlarımız biraz pembeleşene kadar kavuracağım. 3 diş de sarımsağımı ilave edip onu da biraz kavuracağım. Bir adet de gelişi güzel doğramış olduğum havucumu ilave ediyorum. Bunu da birazcık kavuracağım. 300 gram da orta yağlı dana döş kıymamı ilave ediyorum. Bunu da kavuracağız. Tabi bu kıymalı olan tarifimiz ama bunun kuşbaşı etli olanı da var. Onu da daha sonraki bir videoda kısa zamanda yaparım inşallah. Kıymalı olan tabii ki daha pişirmesi kolay. Gerçi etli olan da kolay bence de. Yine de göstereceğim onu size. Başka bir tarifte de kuşbaşı etli olan karnabahar yemeğinin tarifini vereceğim. Şimdi kıymamızı da güzelce kavuracağız. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Bunu şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da tatlı biber salçasını koyuyorum. Bunu da güzelce kavuracağız çünkü. Salçamızı da güzelce kavuruyorum. Şimdi ocağımı iyice kıstım. Karnabaharlarımı da diziyorum. Böyle geniş bir tencere tercih etmemin sebebi de bu. Hani yemeğimiz rahat bir şekilde sığsın istiyorum.
Şöyle diziyorum arkadaşlar. Ben büyük büyük hani böldüm ama siz daha küçük de bölebilirsiniz. Hani size kalmış. Hani ben porsiyon koyduğum zaman karnabaharı tabağa bütün koyuyorum çünkü. Şimdi yarım litrede sıcak su ilave ediyorum. Yani 2,5 su bardağına denk geliyor. Kapağını da kapatıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum. Yemeğimiz artık pişti. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Kısık ateşte pişirdik çünkü. Yemeği pişirirken de tahta bir kaşıkla suyundan da üzerine böyle döktüm. Çünkü dağıtmamaya çalıştım. Üst kısımlarında suyunu emdirdim bu şekilde ve gayet de güzel bir şekilde pişti. Dağılmadı da. En önemli isteğim buydu zaten. Ama tabii benim 40 dakikaya yakın kısık ateşte pişti ama 30 dakikada da pişebilir. Yani kontrollü olmanızda fayda var. Hani çatalı zaten sokup tadına da bakabilirsiniz burada. Şimdi yemeğimizi tencereme de alacağım. Şöyle. Bakalım, bismillah. Dediğim gibi ben bütün karnabaharları size dedim ya doğruyorum diye, kesiyorum diye. Çünkü sunumda da bu şekilde göstermek istiyorum. Biraz da suyundan alayım. Bu sunum tabağı olduğu için buna biraz fazla koyuyorum açıkçası. Ve gayet de güzel gözüküyor bakın. Şimdi bir tabağımıza daha alacağız. Şöyle. Size kıvamını da göstermek istiyorum açıkçası. Şöyle bunu az koyayım. Şöyle bir bakalım kıvamına. Tam istediğim yumuşaklığı arıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kaşıkla bile rahat bir şekilde bölünebiliyor. Bu tarz sebze yemeklerini çok da eritmiyorum. Hani biliyorsunuz Uzak Doğu'da mesela ne yapıyorlar? Daha çiğye yakın bırakıyorlar ama tabii öyle de biz damak tadımda uygun değil ama bu tarz yemekleri çok fazla eritmekten yana değilim. Şu anda bile bakın kök kısmından şöyle kaşıkla bastırdığım zaman gayet rahat bir şekilde ayrılıyor. Hem sunum olarak güzel dursun istiyorum. Şöyle kamerayı da yanaştırayım. Hem de lezzet olarak da hani herkesi memnun edecek bir tabak arıyorum tüm yemeklerde. Karnabahar yemeğinde yapmak gördüğünüz gibi gayet kolay, pratik de bir yemek. Bu tarifi uyarsanız çok lezzetli. Hem sunumda hem lezzetiyle aile bireylerinizi, misafirlerinizi mutlu edecek bir yemek yapmış olursunuz. Serkan'ın Mutfağı Yemek Tarifleri kanalımıza, ailemize katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın. Videolarımızda birçok pratik, kolay yemek tarifini böyle anlatımlı, ölçüleriyle de bulabilirsiniz. Tatlı tariflerimiz var. Bu ara yoğurt tarifimiz biliyorsunuz kanalımızda çok tutuldu, bayağı bir izlendi. Daha önce de milyonlarca kez izlenen yoğurt tariflerim olmuştu. Tam kıvamında, tam ölçüsünde paylaşıyorum. Mutlaka yemek kanalımızı, ana sayfamızı, profilimizi inceleyin. İstediğiniz tatlı, makarna, pilav, sebze yemekleri, et yemekleri her şeyi de bulabilirsiniz. Deneyenlere afiyet olsun. Deneyenlerden de yorum bekliyorum. Yeni tarifleri kaçırmamak adına ailemize katılın. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.